Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Peki nedir bu? Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizi üzecek kanun geliyor yolda. Peki nedir? Sigara içen vatandaşlarım dikkat. Bakın şimdi iyi dinleyin. Size bugün kısa kısa birkaç haber sunmak istiyorum. Sonuna kadar izlerseniz hiçbir haberi kaçırmazsınız. Almanya'da çocuklar ve hamileleri pasif sigaranın etkilerinden korumak için uzun süredir tartışılan yasa yeniden gündemde. Bundesrat araçta sigara yasağını içeren yeni tasarıya onay verdi. Teklife göre araçta çocuk veya hamile yolcu bulunması halinde sigara içmek yasak olacak. İhlal eden sürücüler 500 ila 3000 euro arasında para cezası ödeyecek. Yalnız benim aklım ermediği bir konu var burada. Sigara içiyorsan ya 500 euro olur ya 1000 euro olur ya 2000 euro olur. Şimdi bu 500 ila 3000 euro arası benim kafamı karıştırdı. Herhalde bir çocuk oldu mu az mı oluyor? 5 çocuk oldu mu çok mu oluyor bilmiyorum. Yorumlarda sizler bana bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yazabilirsiniz. Bakın Londra'da ne olmuş? Mazgala kahve döken gurbetçi kadına akıl almaz bir olay. 172 euro para cezası kesildi. Mazgala kahve döken gurbetçi. Olay şöyle oluyor. Londra'da mazgala kahve döktüğü için 150 sterlin para cezasına çarptırılan Burcu Yeşilyurt yazılan ceza ile niye uğradığını şaşırdı. Ceza sosyal medya ve İngiliz basınında oluşan yoğun tepki sonrası iptal edildi. Yani geri çekmişler. Londra'da yaşayan Yeşilyurt otobüse binmeden önce bardağında kalan az miktardaki kahveyi mazgala döktüğü gerekçesiyle yaklaşık 150 sterlin 172 euro yapıyor. Denk gelen para cezası aldı. Ama duyduğunuz gibi geri çekilmiş ceza. Sanıyorum otobüse binerken ya ayağa takıldı ya ceketi bir yere takıldı. Onun için bu sevimsiz olay oldu. Tabii ki inanıyorum ki istemeyerek dökmüştür. Değerli izleyiciler, üzücü bir haberim var. Essen'den Almanya, gene tekrar Almanya'ya dönüyoruz. Essen'de Türk işletmesine saldırı yapıldı. Camlar kırıldı, eşyalar tahrip edildi. Almanya'nın Essen kentinde bulunan Halil Yalçın'a ait Yes Reisen adlı Türk seyahat acantası kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Olayda iş yerinin ön cephesindeki camlar kırılırken içerideki bazı eşyaların da zarar gördüğü bildirildi. Polis ekipleri saldırının ardından bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek inceleme başlattı. Henüz saldırganların kimliği belirlenemedi. Evet değerli izleyiciler, tekrar Almanya'dayız. Dayanılmaz bir acı, bu daha üzücü bir acı. Maalesef gurbetçi ailenin evindeki patlamada anne hayatını kaybederken baba ve 7 çocuğu yaralandı. Olay yeni aldıkları evde oluyor. İlk önce sen yeni eve aldım diye sevin, ondan sonra böyle bir olay. Ölen Gül Hanım'a Allah rahmet eylesin diyorum şimdiden. Bütün tanıdıklarına da başsağlığı diliyorum. Almanya Berlin, Neukölln'de oluyor bir olay. Bu olay bir evde meydana gelen patlamada 41 yaşındaki Fadime Gül hayatını kaybetti. Baba ve 7 çocuğu yaralandı. İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgilere göre patlamanın büyük olasılıkla oturma odasındaki şömineden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Patlama sonucu evde ciddi maddi hasar oluştu. Pencereler kırıldı ve yapı ağır hasar aldı. Burada da anlamadığım bir şey var. Şömine değerli izleyiciler odun ile yakılır, kömür ile yakılır. Normalinde odun vardır şöminede çünkü önü açık olduğu için kömür bile kullanılmaz. Odun aslında patlamaz. Hadi kömür oldu diyelim, o da patlamaz. Artık ona yakın gaz mı vardı, bir boru mu vardı, gaz tüpü mü vardı, bir şey vardı. Herhalde o patlamış olabilir. Belki de gaz var, özel su yapmak için öyle bir şişe mi vardı bilmiyorum. Maalesef haber sitelerinden bu haber bu kadar geldi. Neyin ne patladığı tam söylenmiyor. Şömineden kaynaklanmış olay. Değerli izleyiciler, beni çoktan beri takip edenler
Biliyorsunuz ben haberleri böyle teker teker yaparım genelde. Bundan sonra şöyle bir karar aldım kendi kendime, haftada bir kere değerli izleyiciler böyle 3, 4, 5, 6 haber birbirine ekleyerek size haftada bir kere bunları sunmak kararı aldım. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse tabii ki bir like verebilirsiniz. Biliyorum haberlerim biraz acı haberdi, üzücü haberdi. Maalesef yalnız böyle haberler işte oluyor. Bunları da duymanız gerekiyor diye düşündüm. Benim düşüncem. Bana da destek olmak istiyorsanız tabii ki ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Değerli izleyiciler, sizler de tabii ki herhangi bir dileğiniz var ise, mesela Murat abi, Murat kardeşim, bazıları hatta Murat Bey de diyorlar, çok teşekkür ederim. Diyebilirsiniz, şunu şöyle yapabilirsin, mesela böyle haberi sunabilirsin, bir haber olur, iki haber olur. Benim istediğim sizlere acele bir şekilde, sizin fazla vaktinizi almadan size yenilikleri, günün haberlerini, haftanın haberlerini sunmak, fazla vaktinizi almadan. Çünkü herkesin vakti değerli. Kimsenin öyle fazla vakti yok. Oturup da saatlerce haber dinlemek insan da kalmadı bu devirde. Çünkü şimdiki gençlere baktığım zaman değerli izleyiciler, onların zaten hiç vakti yok. Şimdiki gençler, her şey daha hızlı olması lazım, daha çabuk olması lazım. Yani eskisi gibi değil. Ben her seferinde söylerim, ben 58 yaşındayım. 2025 senesindeyiz. Şu anda 58 yaşındayım ve geri baktığım zaman, 40 sene geriye baktığım zaman her şey hızlıydı ama bu kadar hızlı değildi. Şimdi gençlerin elinde cep telefonu var. Hemen her şeye ulaşabiliyorlar. Her şey şakşuk çabuk olmaları lazım. Anında pizza ısmarlayabiliyor, çağırttırabiliyor, getirttirebiliyor. Oradan oraya ulaşabiliyor. Bütün haberleri öğrenebiliyor. Onun için değerli izleyiciler, biz de zamanla gitmemiz lazım. Biz YouTube yapan ben ve arkadaşlarım tabii ki zamanla gitmemiz lazım. İnsanların öyle pek vakti yok, bilhassa haber için. Tamam, şimdi ben İsviçre gezi videoları da yapıyorum. Orada yarım saat, bir saat isteyenler de var. Ama bazı vatandaş da yazıyor, arkadaş yazıyor veyahut da kardeşim yazıyor, her neyse. Ya abi çok uzatma, vallahi bakamıyor, sıkıcı oluyor. Öbürkü yazıyor ki abi istersen 2 saat çek, ben bakarım. İnsanlar da biraz çeşitli değerli izleyiciler. Yani biraz da o var. Ama çoğunlukla, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, bana yorumlarda yazabilirsiniz. Çoğunlukla çabuk olacak. Ya şimdi adam bana oradan yazıyor ki ya kardeşim diyor, habere başlayana kadar zaten diyor 40 saniye geçti diyor. Benim diyor vaktim yok. Hemen habere geç diyor. Yazıyor. Ben şahsen hepinize hak veriyorum. Gerçekten. Ben de mesela televizyonu komandoya aldığım zaman şak anında bir şey hoşuma gitmedi mi devam ediyorsun. Yani seni biraz çekici olacak. Ondan sonra dediğim gibi kimsenin artık öyle vakti yok. Sen böyle geveleyip yani habere gelene kadar adam zaten seni 4 kere uzaya gönderiyor. Doğru mu? Doğru değil mi? Onun için öyle bir karar aldım değerli izleyiciler. Bazı haberler tabii ki detaylı olarak bakmak. Onları gene normal olarak şöyle bir karar aldım. 8-10 dakika içinde bitirmek. Yok öyle 14-15 dakika. Ve haftada bir kere, bilemedin 2 kere olabilir. Çok yeni haberler gelirse tabii ki 2 kere olabilir haftada. Böyle 3, 4, 5, 6 haberi toplayıp ufak bir paket yapıp 8-10 dakikada sizi bilgilendirmek. Ve şimdi dikkat ederseniz haberlerin 5 dakika sonra bitmişti. Ama şimdi gene tekrar maalesef düşüncelerimi size söylediğim için buna da gerek yani. Gene 9 dakikayı geçtik ve şimdi daha fazla vaktinizi almayacağım. Bu kadar ve gelecek haberde görüşme dileğiyle hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. En sonunda ne diyorum onu devamlı söyleyeceğim. Sağlık en mühimidir. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.